Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir White House Survival videosuyla tekrardan sizlerleyiz. White House Survival'da yeni bir formasyon var. Artık oyunun metası tamamen değişiyor. Ve yeni kahramanımız var arkadaşlar. Oyuna bir ay önce gelen güncellemede bildiğiniz gibi kahramanların yetenekleri değişti. En azından bazı kahramanların. Ve bu bazı kahramanlar metaya oturdu. Hangi gende olursanız olun bu kahramanlar kullanmaya başladı. Size detaylı bir şekilde hangi kahramanları hangi gende yeni formasyona nasıl kullanıyoruz bunu anlatacağım. Formasyonları göstereceğim, kahramanları göstereceğim ve bizim denediğimiz raporları detaylı bir şekilde göstereceğim. Biz bu raporları 4 saatlik bir canlı yayın sonucunda denedik. Sonrasında da bir tane SVS'de tekrar deneyip artık bunu kullanmaya karar verdik. Siz de eğer işinize yarayacağınızı düşünüyorsanız kendi eyaletinizde kullanabilirsiniz. Hepinizin bildiği gibi oyunda bir formasyon vardı. 60-40 formasyonu artık saldırılarda da savunmalarda da hem SVS'lerde hem de Tiran Savaşı'nda ya da Şatu Savaşları'nda yoğun bir şekilde 60-40 kullanılıyordu. Özellikle savunmalarda her eyalette 60-40'ı görüyorduk. Çok fazla video görüyorum. Özellikle yabancı yayıncılarda 60-40 çok iyi, çok gelişti, inanılmaz iyi durumda diye. Ama yeni formasyondan muhtemelen çoğu kişinin haberi yok. Artık bu videodan sonra çoğu kişinin yeni formasyonu kullanacağını düşünüyorum. 60-40'ı hatırlayacak olursak %60 piyade ve %40 mızrakçı kullanıyorduk. Nişancı kullanmıyorduk. Savunma olarak eğer S7'deyseniz Bradley, S7 yoksa bunun yerine Zimban kullanıyordunuz savunmada. Elinizdeki mevcut en iyi piyadeyi ve Sonya'yı kullanıyorduk. Şu an ben bunu Gen 8 için söylüyorum. Eski kullanımında bazı kahramanlar genlere göre farklılıklar zaten gösteriyordu. Saldırıda ise 60-40'taki en güçlü silahlardan bir tanesi Greg'di arkadaşlar. Kimisi burada bu kahraman yerine Geronimo kullanıyordu. Şöyle yapayım hatta. Bu şekilde Greg ve yanında ya bu kahraman ya da olmazsa olmaz Rene'yi kullanıyordu. Katılımcı olarak da yeniden Rene kullanılıyordu. 4 tane katılımcıyla 60-40'da saldırıda gerçekten çok işe yarıyordu. Şimdi yeni olan formasyonumuz savunmada 40-0-60 arkadaşlar. %40 piyade kullanıyorsunuz. Mızrakçı savunmada koymuyorsunuz. Nişancı olarak da %60 nişancı kullanıyorsunuz. Biraz hasta olduğum için sesim bir garipti. Hemen düzelttim. Kusura bakmayın. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa lütfen sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu video benim için çok değerli ve bunun için gerçekten canlı yayında çok fazla uğraştık. Arkadaşlarımıza denemeler yaptık. Bu videoyu hazırlamamda bana yardımcı olan 2145 sunucusuna gerçekten çok teşekkür ederim. Saatlerce tüm ekip arkadaşlarıyla eyaletteki herkes destek oldu, yardım etti ve bu formasyonu ortaya çıkardılar. Biz de bunu onların sayesinde paylaşıyoruz. 2145 sunucusundaki herkese gerçekten çok teşekkür ederim. O sunucuda bulunan I Am Saturn ve Yunus Emre'nin de YouTube kanallarına abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bence emek veren herkese destek olun. Şimdi öncelikle yeni değişen kahramanlarımızdan bir tanesi Logan'dı. Bir tanesi ise Philly'di. %40 piyade kullanıyoruz. Yeterli oluyor. %60 nişancı kullanıyoruz. Savunmada bunu yenebilen bir formasyon yok arkadaşlar. Hani gerçekten biz bunu 3 saat boyunca yayında denedik ve bulamadık. Uzun araştırmalar sonucunda en son bunun antisini yani karşı rallisini bulabildik. Onu da izninizle videonun en sonunda hangi formasyon bunu saldırırken yenebiliyor, bu savunmadayken yıkılıyor onu videonun sonunda söyleyeceğim. Şimdi öncelikle %40 piyade, %60 nişancı kullanıyoruz. Logan kullanıyoruz, Philly kullanıyoruz ve Vayne kullanıyoruz. Bunun sebebini şu şekilde açıklayabiliriz. Yeni gelen güncellemede bildiğiniz gibi Logan'ın yetenekleri zaten defansifti. Üçüncü bir defansif yetenek eklendi. Düşman birliğinin saldırısı %20 azalıyor. Buradaki alınan hasar %20 azalıyor ve son yetenekte de %25 net bir şekilde sağlık veriyor. Gerçekten hangi yende olursanız olun Logan inanılmaz bir defans kahramanı. Aradaki yüksek yenlerdeki piyadeler Logan'ın yaptığı savunmayı yapamıyorlar. O yüzden bu formasyonun temel taşı Logan oluyor. Bazı oyuncular bu formasyonu beğenmezse 60-40'ta da yine Logan kullanabilirler kesinlikle. Çünkü şu an metadaki en iyi piyade kesinlikle Logan. İkinci olarak mızrakçı olarak arkadaşlar biz Philly'yi kullanıyoruz. Philly'nin yeteneklerinde de ufak bir değişiklik oldu. İlk yetenek net bir şekilde zaten saldırı artışı ve savunma artışı net tüm ekibe veriyor. Hasar artışı
%25 ihtimalle %200 ekstra hasar vurdurtuyor. Özellikle uzun savaşlarda yok edici bir etkisi oluyor. Bu yetenek ne kadar fazla tetiklenirse savaşta o kadar fazla hasar vuruyorsunuz. Üçüncü yetenek %40 şansla %50 hasar azaltıyor. Gerçekten bu formasyonun olmazsa olmazlarından bir tanesi. Fili en azından şu an bizim elimizde kullanabileceğimiz en iyi mızrakçılardan bir tanesi. Zaten bunun istatistiğinin herhangi bir önemi kalmıyor. Çünkü arkadaşlar formasyona mızrakçı askerler göndermediğiniz için buna herhangi bir şekilde donanım takmanıza da gerek kalmadan savaşa gönderebiliyorsunuz. Üçüncü olarak kullandığımız nişancı Vayne. Vayne'i biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bu kahramanda herhangi bir değişiklik olmadı ama nişancı formasyonlarının kesinlikle olmazsa olmazıdır. Net bir şekilde 4 turda bir %100 ekstra hasar artışı veriyor, hasar vuruyor. İkinci yetenek karşı tarafın işte mızrakçılarına ekstra hasar ve nişancılara karşı da ekstra %20 hasar veriyor. Son yetenek zaten net bir şekilde %25 kritik veriyor. Vayne'in savaşlarda ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. O yüzden Vayne kesinlikle nişancıların hasar vermesini istediğiniz bir formasyonda olmazsa olmaz bir kahraman oluyor. Bunların hepsini tamamladığınızda çok güzel raporlar çıkıyor ortaya. Saldırı formasyonunda da artık oyuncular genelde 50-0-50 saldırmayı tercih ediyor. Savunma formasyonumuz bu. Formasyonların hepsini gösterdikten sonra hızlıca raporlara geçeceğim. Saldırı formasyonu olarak da Mia'yı 50-0-50 kullanıyorlar. Yine mızrakçı kullanmıyorlar arkadaşlar. %50 piyade, %50 nişancı ile Geronimo, Mia, Hendrik yapabilirsiniz. Ya da Hendrik yerine burada Vayne kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin bulunduğunuz eyalete ve gene göre değişiklik gösterebiliyor bu durum. Mia 50-0-50'nin olmazsa olmazı. Savunmada ben kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama saldırıda Mia'nız varsa 50-0-50 saldırabilirsiniz. Mia yoksa çok başarılı değil. Mia'nın yetenekleri tetiklenirse karşı tarafı rakibi yok ediyorsunuz. Yetenekler tetiklenmezse bu formasyon biraz kötü olabiliyor. O yüzden tartışmaya açık. Formasyondaki diğer kritik noktalardan bir tanesi aslında Geronimo. Çoğu oyuncu Gen 7'de Gen 6'da bile Geronimo ile ralliler açabiliyorlar. Ama tamamen size bağlı. Eyaletinizde denemeler yapabilirsiniz. Elinizdeki mevcut Gen piyadesini de kullanabilirsiniz. Geronimo da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen bunun sonucunu en iyi şekilde siz alırsınız. Genelde oyuncular Geronimo, Mia ve Vayne ile 50-0-50 saldırıyor. En yaygın kullanımı kesinlikle bu arkadaşlar. Ama dediğim gibi elinizdeki mevcut genin nişancısını da kullanmak isteyebilirsiniz. Çünkü Hendrik'te de çok iyi sonuçlar alıyorsunuz. Özellikle Hendrik, Mia ve Geronimo kullandığınızda %45 saldırıya ulaşıyorsunuz. Özel silahlarından dolayı ekstra istatistiklerde inanılmaz bir etki yaratıyor ve bunun ilk yeteneği düşman savunmasını net bir şekilde %25 düşürüyor. En alttaki yeteneği ise sizin nişancılarınızı ekstra kesinlikle her 3 turda bir buffladığı için inanılmaz bir hasar çıkarıyor. İsterseniz Vayne'in yerine eğer S8'deyseniz Hendrik'i de kullanabilirsiniz. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz bana. Bizde Gen 6 Vayne yok. İşte biz hangi kahramanı 40-0-60'da kullanalım diye. Şu an zaten S3 ve S2'deki bu kahramanlara sahip olmanız gerekiyor. S3'teyseniz Greg ile deneyebilirsiniz. Ya da S4'teyseniz Line ile ya da Gwen ile deneyebilirsiniz. Yine bu kahramanları. Greg, Gwen ya da Line. Ama bunları biz denemedik. Elimizdeki en iyi senaryoyu bu yukarıda gördüğünüz 3 kahramanla aldık. Siz de bunların denemesini yapıp videonun altına yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size detaylı bir şekilde elimdeki raporları göstereyim. Ve bu raporları gösterirken size bunun anti şeyini de söylemek istiyorum. 40-0-60'ı sadece bir tane formasyonla yenebildik. O da %55 piyade, %5 mızrakçı ve %40 nişan. Bunu önceden hazırlamadığım için şöyle göstermek istedim. Elinizdeki mevcut gen kahramanlarıyla %55, 5 ve 40 şeklinde ayarlayabilirsiniz. Yenebildiğimiz tek formasyon bu oldu. Diğerlerinin hepsinde ağır bir yenilgi almıştık. Şu an tek işe yarayan formasyon bu arkadaşlar. Şimdi hızlıca size raporları göstereyim. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum kesinlikle. Raporları atan Ali'ye de gerçekten tekrardan teşekkür ederim. 2145 eyaletindeki herkese de selamlar. Çok güzel bir tren eyaletleri var. Bunların eyaletine kesinlikle katılın. Savaşları çok güzel oynuyorlar. Burada sol tarafta Ali savunma yapıyor 1,7 askerle. Sağ taraf 1.600.000 askerle saldırıyor ve sadece 138.000 yaralayabiliyor. Formasyona baktığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar Vayne ve Logan'da donanımlar var.
Fili'de donanım olmasına gerek yok. Rakip 60-40 saldırıyor arkadaşlar. Buradaki Zimmal saldırısını biraz yanlış. Bunun yerine şey kullanabilirler aslında. Savunma kahramanlarıyla saldırmayı tercih etmiş. Çok iyi bir örnek değil. 60'a 40'a, 40'a 60 yapmaya çalışmışlar ama içeride hasar bile vuramamışlar. Bu arada bu sol taraftaki formasyonda katılımcı kahraman kesinlikle Norah olması gerekiyor. Çünkü Norah'ın ilk yeteneği piyade ve nişancıları yükseltiyor. Norah eyaletinizde eğer yoksa arkadaşlar, hani daha farklı bir formasyon oluşturmak istiyorsanız klasik Jesse, Jesser, Ayavu kahramanlarını deneyebilirsiniz. 60-40'da nasıl Rene kullanıyorsak 50-0-50 ya da 40-0-60 savunma formasyonunun en güçlü hali Norah'tan sonra oluyor diyebilirim. Bu rapor çok başarılı değil. O yüzden size elimdeki tüm raporları göstereceğim. Burada yine 1,5 milyonla rakip bize saldırıyor ve sadece 90 bin yaralı veriyor. Burada da yine Vayne, Reyna ve Wu Ming'le muhtemelen 60-40 mı saldırmışlar? 50-20-30 saldırmışlar. 50-20-30'da yine 93 bin yer alıyor. Arkadaşlar bazı kahramanları yanlış kullanıyor olabilirler ama rakip full artı full. Sağ tarafta donanımları full, her şeyleri full. Bu kadar tam aralarında asker farkı var ama 93 bin yaralaması çok komik. En azından bir 300 bin, 400 bin, 500 bin yaralaması gerekiyor. Ama sol taraftaki formasyon o kadar güçlü ki yaralayamıyor. Hemen diğer şeye geçelim, raporumuza geçelim. 1,5'la saldırıyor, 136 bin yaralayabilmiş. Burada da yine gördüğünüz gibi sağ tarafta 50-0-50 mi saldırıyorlar? 50-20-30 bu sefer Geronimo, Mia, Gwen deniyorlar. Ama yine işe yaramıyor. Raporları şu şekilde gösterdiğimde yetenek tetiklenmelerine de bakabilirsiniz. Vayne zaten yok ediyor. Buradaki filinin yeteneklerinin birkaç kere tetiklenmesi bile kesinlikle yeterli. Logan'ın yetenekleri zaten kesin olarak fayda sağlıyor. Hemen diğer raporumuza geçelim. Burada 1 milyon 590 ile 1.600'e saldırıyor ve 190 bin yaralı var sadece. Bu sefer rakip yine Geronimo, Reyna ve Vayne ile saldırıyor. Formasyon olarak da 50-20-30 deniyorlar ve yine içeriğde hiçbir şey vuramıyorlar neredeyse. Şuna geldiğimizde 1,6 buna bakmıştık. Şuna gelelim. 1 milyon 766 bine 1 milyon 766 bin ve kalan sonuca bakın, 1 milyon asker içeride. Saldırdıkları formasyon 60-40 Grek'le saldırıyorlar. Aslına baktığınızda kahramanlar doğru gibi gözüküyor. Ona rağmen 60-40'ta da çok rahat bir şekilde savunma yapabiliyorlar. Buradaki istatistik farklarına ya da buff'lara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Katılımcıları ise size şöyle göstereyim. Buradan tetiklenmelere bakın. Katılımcılarda ise Norah var, 4 yıldız. Norah var. Burada yine Norah var. Ve yine Norah var. Karşı tarafa bakalım. Göndermişler mi? Yanlış kahraman göndermişler. Ayı avı kahramanlarıyla katılmışlar. Muhtemelen Rene gönderselerdi daha iyi olacaktı. Ama diğer raporumuza geçelim. Burada yine çok ağır bir yenilgi görüyorsunuz. Adamlar, rakipler her şeyi deniyorlar ama hiçbir şekilde bu formasyonu geçemiyorlar ve yenemiyorlar arkadaşlar. Yani bunun deneyini çok fazla yaptık. Her formasyonu denedik. Benim size söylediğim formasyon dışında hiçbir şey bunu yenemiyor. Burada rakip 1 milyon 500'e saldırırken 1,2 ile savunurken yine rahat bir şekilde kazanabiliyor. Gördüğünüz gibi bu sefer 50-20-30, ya tüm tuşlara basıp rakip her şeyi deniyor ama hiçbir şekilde başarılı olamıyor. Burada en iyi sonucu almışlar ama aralarında çok fazla asker farkı var. Burada bile kazanmayı başarabilmişler. Burada yine bu şekilde yine kazanıyorlar. Yani şu an size gösterebileceğim tüm raporlarda sol taraf ağır bir şekilde kazanıyor. Burada 400 bin asker farkı var. Ona rağmen yine kazanıyorlar. Burada da en doğru saldırıyla saldırmışlar aslında rakip. 60-40 sonunda Rene, Greg ve Wu Ming ile saldırmışlar. Ama aradaki asker farkı olmasına rağmen yine kaybetmişler. Burada baktığımızda yine şeyleri, tetiklenmeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarafta Norah var. Burada bakalım doğru katılımcıyla katılmışlar mı? Jesse göndermişler. Burası biraz yanlış. Belki alabilirlerdi ama aradaki asker farkına göre yine çok iyi. Burada yine bu şekilde. Hepsini kazanıyorlar. En son size çok absürt bir şey göstereyim arkadaşlar. 15-0-85 savunuyorlar. 1 milyon 300 bin askerle savunuyor. 1 milyon 600'e saldırıyor. 725 bin askeri kalıyor. Ama şöyle bakın.
İçeride sadece %16 piyade, %85 nişancı var. Buradaki arkadaş yine kazanamıyor ve hesap full artı full. Hem askerde gerideler hem içeride sadece %16 yani 220 bin piyade olmasına rağmen bu savaşı kaybediyorlar. Şu an bu gördüğünüz formasyon, bu izlediğiniz video oyunun yeni metası. Hepinize tavsiye ederim. Sunucudaki balinalarınızla, R4'lerinizle, R5'lerinizle bunu paylaşın. Savaşları artık kaybetmeyin. Elinizdeki metadayı takip etmeye çalışın. Hem kahramanlar olarak hem formasyonlar olarak kanalın bildirimlerini açarsanız her şeyden haberdar olun arkadaşlar. Anlamadığınız ya da kafanızın karıştırdığı bir nokta varsa videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz. Discord, Telegram, WhatsApp gruplarımıza katılıp Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Hepsi video açıklamalarında mevcut. Video hoşunuza gittiyse ve yararlı bulduysanız lütfen yorum yapıp beğenmeyi ve sunucunuzda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.